Yaklaşık bir ay önce kapının önünde birini gördüm. Tekerlekli sandalyesiyle rampadan geri geri geliyordu. Acaba çıkamadı mı? Yardım edeyim derken aslında oradan indiğini anladım. Geri geri geldi, sonra yönünü değiştirdi ve yanımdan geçip gitti. Bizi gören bir arkadaşım, onun her gün buraya yemek yemeye geldiğini söyleyince durumu anladım. O sıralarda kafamda türlü düşünceler, kendimce sıkıntı gördüğüm anlar vesaire vardı. Biraz kendimden utandım ve kendime dedim ki, sen ne basit şeylerle uğraşıyorsun, bak bu adamın ne derdi var. Ona göre benimkiler küçük şeylerden ibaretti. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim ve olayı anlattım. Akabinde dedim ki, şikayet etmeme challenge'ına var mısınız? Süre 24 saat. Şimdi başlayacağız ve bir gün boyunca dilimizin ucuna şikayet gelince kendimizi durduracağız. Arkadaşlarım bana katıldı ve toplam 4 kişi olarak 24 saat boyunca şikayet etmeme challenge'ına başladık. Dakikada yanıma biri geldi, bir şeyler söyledi. Ben de hemen dünya adil değil ki zaten, ne bekliyorsun dedim. Bunu söyleyince hemen durdum. Daha ilk dakikalarda şikayete başlamıştım. Hemen kendimi toparladım. Sonraki saatlerde normalde şikayet dilini kullanacağım bir durum olduğunda aklıma hemen challenge geliyor ve kendimi durduruyordum. 24 saat geçti ve arkadaşlarımı aradım. Hepsi benzer şeyler yaşamışlardı. Dilimiz o kadar şikayete alışmış ki birçok durumda hemen şikayet diline geçiyoruz. Bu challenge hoşlarına gitti. En azından farkındalığımız arttı. Bunları neden anlattım? Şikayet dilini bıraktığımız zaman hayatımızda olumlu anlamda değişimler göreceğimizi düşünüyorum. Şikayet ettikçe bir şey düzelmiyor, aksine kendimizi daha çok aşağı çekiyor. Mental olarak da yorgun oluyoruz. Şikayet etme, talep et diye bir söz hatırlıyorum. İş yerlerinde çok işe yarıyor bu. Şu konuşmalar birçok iş yerinde karşınıza çıkmıştır. Falanca bölüm şu işleri yapsa ne olurdu sanki? Şu kişi şunu yapsa bizim de işlerimiz hafifler. Böyle şikayet etmek yerine o kişiden şunu şöyle yapsan ne iyi olur şeklinde talepte bulunsak sanırım işlerimiz daha yoluna girecek. Tabii sadece iş hayatında değil özel hayatta da epey işe yarar diye düşünüyorum. Bunun yanında devamlı şikayet etmenin insanın modunu düşürdüğünü ve çevresini de etkilediğini hepimiz görebiliyoruz. O yüzden son söz olarak şikayet etmeyi bırak diyelim. Hadi siz de en azından 24 saatlik şikayet etmeme challenge'ına başlayın. Bakalım o süre zarfınca farkındalığınız nasıl artıyor?